Stratejik odak olarak yeni bir analiz ile karşınızdayız. Bugün, Türkiye'nin güvenlik yapısında uzun yıllara yayılan ama etkisi giderek daha fazla hissedilen önemli bir dönüşümü ele alıyoruz. Türkiye'nin profesyonel orduya geçiş süreci. Bir zamanlar orduların gücü, büyük ölçüde asker sayısıyla ölçülürdü. Kaç asker silah altındaydı? Kaç birlik sahaya sürülebilirdi? Kaç genç, kısa süreli eğitimden sonra cephe hattına gönderilebilirdi? Fakat modern savaşın karakteri değişti. Bugün artık sadece kalabalık olmak yeterli değil. Daha hızlı karar almak, daha iyi görmek, daha sessiz hareket etmek, teknolojiyi doğru kullanmak ve sahada daha uzun süre aynı kaliteyle kalabilmek gerekiyor. Türkiye'nin profesyonel orduya geçişi de tam olarak bu değişimin içinde şekillendi. Bu dönüşüm, sadece askerlik süresinin kısalması ya da uzman personel sayısının artması değildir. Asıl mesele, Türk ordusunun savaşma biçiminin değişmesidir. Başlamadan önce, bu tarz stratejik analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ailemize katılmayı unutmayın. Çünkü burada mesele sadece bugünü anlatmak değil. Türkiye'nin yarınını doğru okumak. Türkiye bugün tamamen profesyonel orduya geçmiş bir ülke değildir. Zorunlu askerlik sistemi devam etmektedir. Ancak sahadaki gerçek operasyonel yük, giderek daha fazla profesyonel personele kaymaktadır. Uzman erbaşlar, sözleşmeli erler, astsubaylar, subaylar, komandolar ve özel ihtisas personeli, modern Türk ordusunun kalıcı omurgasını oluşturmaktadır. Bu süreç bir gecede başlamadı. Özellikle 1980'lerden sonra Türkiye, bazı görevlerin kısa süreli askerlik yapan personelle sürdürülemeyeceğini daha net görmeye başladı. Sınır güvenliği, terörle mücadele, dağ operasyonları, kritik üs bölgeleri, gece intikalleri ve özel keşif görevleri. Bunların her biri, aynı arazide uzun süre görev yapmış, aynı silah sistemini defalarca kullanmış, aynı timle defalarca operasyona çıkmış tecrübeli personel gerektiriyordu. Çünkü modern savaşta tecrübe, en az silah kadar önemlidir. Bir askerin birkaç ayda kazanacağı saha bilgisiyle, yıllarca aynı görev hattında çalışan uzman personelin tecrübesi aynı olamaz. Sahada doğru kararı bazen teknoloji değil, o teknolojiyi kullanan insanın soğukkanlılığı verir. İşte bu nedenle profesyonelleşme, Türkiye için sadece personel değişimi değil, aynı zamanda zihniyet değişimidir. Asker artık sadece verilen emri uygulayan bir unsur değildir. Arazide durumu okuyan, gece görüş sistemleriyle hareket eden, termal kameradan gelen veriyi yorumlayan, telsiz trafiğini yöneten, İHA görüntüsüyle sahadaki tabloyu birleştiren ve baskı altında karar verebilen profesyonel bir savaşçı profiline dönüşmektedir. Bu dönüşümün en keskin ucu ise özel kuvvetlerdir. Kamuoyunda daha çok bordo bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye'nin en seçkin askeri yapılarından biridir. Burada mesele sadece iyi eğitimli askerlerden oluşmak değildir. Seçilmiş personel, uzun eğitim süreci, psikolojik dayanıklılık, keşif kabiliyeti, hedef analizi, sızma becerisi ve küçük timlerle büyük stratejik etki oluşturabilme yeteneği öne çıkar. Modern dünyada özel kuvvetler, sadece çatışmaya giren birlikler değildir. Aynı zamanda kriz bölgelerinde hızlı tepki veren, sahada bilgi toplayan, kritik noktalarda denge değiştiren ve klasik birliklerin yavaş kalabileceği alanlarda sonuç üreten stratejik unsurlardır. Bu yüzden Türkiye'nin profesyonelleşme sürecinde özel kuvvetler sembolik değil, yapısal bir öneme sahiptir. Ancak bu dönüşüm sadece kara unsurlarıyla sınırlı değildir. Deniz kuvvetleri içinde yer alan SAT ve SAS komandoları da profesyonel askeri yapının en özel parçalarındandır. Yani su-altı taarruz, denizden sızma, özel operasyon, kıyı hedeflerine yaklaşma ve yüksek riskli görevlerde öne çıkan bir kabiliyeti temsil eder. Yani su-altı savunma ise mayın, patlayıcı, liman güvenliği ve kritik deniz alanlarının korunması gibi son derece hassas görevlerde uzmanlaşmıştır. Bu birlikler klasik askerlik mantığıyla açıklanamaz. Çünkü su altında görev yapmak sadece fiziksel güç istemez. Teknik bilgi ister. Disiplin ister. Hata payını neredeyse sıfıra indiren bir dikkat seviyesi ister. Denizin altında panik yapamazsınız. Gece görevinde tereddüt edemezsiniz.
patlayıcıyla çalışırken ikinci bir şansınız olmayabilir. Bu yüzden SAT ve SAS gibi birlikler, profesyonel ordu anlayışının denizlerdeki en net yansımalarından biridir. Profesyonelleşmenin bir diğer önemli boyutu ise teçhizat değişimidir. Çünkü asker değişirken, askerin kullandığı donanım da değişmiştir. Eskiden temel piyade ekipmanlarıyla görev yapan birliklerin yerini, gece görüş sistemleri, termal kameralar, modern balistik yelekler, gelişmiş miğferler, yeni nesil haberleşme cihazları, zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve dijital komuta sistemleriyle desteklenen birlikler almaya başlamıştır. Artık sahadaki asker yalnız değildir. Üzerindeki telsizle komuta merkezine bağlıdır. Gökyüzündeki İHA'dan gelen görüntüyle desteklenir. Yanındaki zırhlı araçla korunur. Termal sistemlerle geceyi okuyabilir. Dijital ağlarla diğer birliklerle aynı operasyon resmine bakabilir. Ama burada kritik nokta şudur. Modern teçhizat, onu kullanacak profesyonel akıl olmadan tek başına yeterli değildir. Bir termal kamera görüntü verir. Ama o görüntünün ne anlama geldiğini eğitimli personel çözer. Bir İHA sahayı izler. Ama o görüntüden doğru taktik sonucu çıkaracak olan tecrübeli askerdir. Bir telsiz bağlantı kurar. Ama baskı altında doğru cümleyi kuracak olan yine sahadaki profesyoneldir. Bu nedenle Türkiye'nin profesyonel orduya geçişi, sadece daha iyi silah kullanmak değil, teknolojiyi insan tecrübesiyle birleştirmek anlamına gelir. Türkiye'nin profesyonel orduya geçiş süreci, yalnızca askeri bir düzenleme olarak görülmemelidir. Bu süreç, Türkiye'nin güvenlik anlayışının değiştiğini gösterir. Bugün savaş alanı çok daha karmaşık. Terörle mücadele var. Sınır ötesi operasyonlar var. Deniz yetki alanları var. İnsansız sistemler var. Siber tehditler var. Hızlı karar alma zorunluluğu var. Bu nedenle Türkiye, sadece daha büyük bir ordu kurmaya çalışmıyor. Daha tecrübeli, daha hareketli, daha teknolojik ve daha profesyonel bir askeri yapı oluşturmaya çalışıyor. Klasik zorunlu askerlik ordusundan tamamen kopmadan, profesyonel çekirdeği büyüyen hibrit bir model ortaya çıkıyor. Bu modelin merkezinde ise şu gerçek var. Modern savaşta asıl farkı sadece sayı belirlemiyor. Eğitim belirliyor. Tecrübe belirliyor. Teknoloji belirliyor. Karar hızı belirliyor. Ve bütün bunları sahaya yansıtabilecek profesyonel insan gücü belirliyor. Türkiye'nin profesyonel orduya geçişi, bu yüzden sadece bugünün meselesi değildir. Geleceğin savaş alanına hazırlanma meselesidir. Yeni dönemin ordusu, sadece daha kalabalık olan değil, daha hazırlıklı olan ordu olacak. Türkiye, bu hazırlığın merkezine artık insan tecrübesini, özel birlik kabiliyetini ve teknolojik üstünlüğü yerleştiriyor. Stratejik okumaların devamı için videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve ailemize katılmayı unutmayın. Çünkü dünyayı değiştiren gelişmeler, çoğu zaman sessiz başlar. Ama doğru okunduğunda, geleceğin haritasını bugünden gösterir.